Herkese merhabalar. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu çantamızın modelini genç bir izleyicim gönderdi, resmini attı. Şimdi sizlerle paylaşacağım. Gençlerin de çok beğeneceği, günlük hayatımızda da rahatlıkla kullanabileceğimiz büyüklükte bir çanta. Makrome ipiyle yaptım. 2 tane cebi var. Ceplerin üzerinde de spiral modelini uyguladım. Kapakta yıldız veya çiçek de diyebiliriz. İşleme yaptım. Düğmesini kendi ipiyle örgü düğme yaptım. Hazırda kullanabiliriz. Çantamızın kenarını, tabanını, askımızı bütün olarak çantamıza dikiyoruz. Çantamı açıyorum. Gençlerin yanında okuma kitabını koyabileceği, telefonunu, cüzdanını koyabileceği büyüklükte çantamız. İçi kapatıyorum. Düğmemiz de hoş oldu. Yapımına başlayalım. Çantamız için kullanacağım ipin Diva'nın koton makrome ipi. 230-270 gram arasında. Kod numarasını şöyle yaklaştırıyorum. Barkod numarası. İpimizin kalınlığı 4 numaralı tığ kullanıyorum. İpimi aldım. Bir tane zincir çekiyorum, kilitliyorum. 1 2 3 4 5 40 adet zincir çekelim. 40 adet zincir çektim. En baştaki zincirin üzerine parmağımı koyuyorum. Bir tane fazladan zincir çekiyorum. Zincirimi ters çeviriyorum. Hemen yanındaki zincirin ters tarafındaki tek ipi alıyorum. İpimi çekiyorum. 2 ilmeğim var. İkisini birden çekip sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirin ters tarafındaki tek ipi alıyorum. İpimi çekiyorum. 2 ilmeği birden çekip sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Kırk tane sık iğne olacak. Sıramızın sonuna gelelim. Son zincirin içerisine de batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim. Çeviriyorum. Hemen ilk baştaki sık iğnenin tepe boşluğuna batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnenin boşluğuna batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnenin ara boşluklara batarak sık iğne yapıyoruz. İkinci sıramızın sonuna geldik. Sık iğne boşluklarına batarak sık iğne yapıyoruz. Son boşluğa da batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Hemen ilk boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Hep sık iğne yaparak ilerliyoruz.
Bir zincir çekerek dönüyoruz. Bu yaptığım çantamın arka tarafı, ön tarafını yaptım, hazırladım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 sıra yaptım. Daha fazla da yapabiliriz. Çantamızın arka tarafını yapıyorum. Arka tarafını biraz daha fazla yapıyoruz. Üstüne kapak olacak. Yapalım, gelelim. Çantamızın iki parçasını hazırladık. Ön tarafı, arka tarafı. 2 sıra fazla yaptım. İpimi kesmedim, eksiltme yapacağız. Çantamızın önü oval gelecek. Burada ölçümünü veriyorum. Genişliği 27 santim. Uzunluğu, ön parçasının uzunluğu 17 santim. Arka parçası 20 santim. Bir zincir çektim, çeviriyorum. İlk noktaya batırıyorum, ipimi çekiyorum, yanındaki boşluğa batırıyorum. 3 tane ilmeğim var, üçünü birden çekiyorum, bir tane eksiltme yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum, sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıp sık iğne yapıyorum. Sıramızın sonuna geldik. Sık iğne yapıyorum. 1, 2. 2 tane boşluğumuz kaldı. Birincisine batırıyorum. Tığımda bekletiyorum 2 ilmeği. Son boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Tığımda 3 tane ilmek var. Üçünü birden çekip bir tane eksiltme yaptım. Bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum. İlk boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. 2 ilmek var. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 3 tane ilmeği birden çekip bir ilmek eksilttik. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıp sık iğne yapıyorum. Sıramızın sonunda da aynı işlemi yapıp 2 sıra yapalım. Bir sıra eksiltme yapmıştık. Toplamda 3 sıra eksiltme oldu. 1, 2, 3. Bir sıra dediğim yerde de 2 kere yapıyoruz. 1, 2. Çantamın ön parçasını getiriyorum. İşaretimle belirledim. Ön parçasının olduğu hizaya. Şöyle kapak olarak geliyor. Burada da katlıyorum. Tam eksiltme yaptığım hizadan ortasını buluyorum. Ortasında da ilmek belirleyicimle işaretimle belirliyorum. Düğme deliği yapacağız. Bir zincir çekmiştim. İlk boşluğa batırıyorum, sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum, sık iğne yapıyorum. İşaretlediğimiz noktaya kadar sık iğne yapıyoruz. Şimdi burada bir tane sağında, bir tane de sonunda boşluk bırakıyorum. Ortada da ilmek belirleyicimiz. Burada düğmemizin büyüklüğüne göre zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Bir boşluk bıraktım. İşaretlediğim nokta, bir boşluk bıraktım. Yanındaki boşluğa sık iğne yapıyorum.
sık iğne yaparak sıramızın sonuna geliyoruz. Son boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıp bir zincir çekiyorum. İpimi burada kesiyorum. Çantamızın iki parçasını hazırladık. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum düğme deliğinden. Bu şekilde yapıyoruz. Düğmemiz içinde örgüden yaptım. Hazır da kullanabiliriz. Düğmemizi de bu şekilde dikeceğiz. Öncelikle çantamızın bir tane cebini hazırladım. Bir tane daha cep yapacağız. Cebi için 17 adet zincir çektim. Bir tane zincirimi bırakıyorum. Zincirimi ters çeviriyorum. Yine çanta yaptığımız gibi o şekilde başlıyoruz. İpimi çekiyorum, yanındaki boşluğa batarak ikisini birden çektim, sık iğne yaptım. Zincirin ters tarafındaki ilmeğin içerisinden tığımı alıyorum, sık iğne yapıyorum. Son sık iğne boşluğuna da batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim. Çeviriyorum. İlk boşluğa batırıp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ikinci cebimizi de hazırlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra yapıyoruz. Çantamızın askısı için 9 zincir çekiyoruz. İpimi aldım. Bir tane zincir çekiyorum, kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zincirimi ters çeviriyorum. Yanındaki zincirin arkasındaki tek ilmeği alıyorum. İkisini birden çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Aynı çantamızda yaptığımız gibi son zincirin de içerisine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim. Çeviriyorum. İlk baştaki yuvaya batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaparak istediğimiz uzunluğa gelene kadar ilerliyoruz. Askımızı, uzunluğunu çantamızın ağız işaretle belirlemiştim. Ağız kısmından başlıyoruz. Kenarını dolanıyorum. Tabanından itibaren öbür kenarımızın ağız kısmına kadar geliyoruz. Burasını çantamıza dikiyoruz. Buradan itibaren de çantamızı askı olarak kullanıyoruz. Uzunluğunu kendimize göre ayarlıyoruz. Ölçümünü veriyorum.
165 santim. Çantamızın bütün parçalarını hazırladık. Cepleri, düğmesi, askısı. Şimdi cebinin süslemesini yapacağız. Çantamızın bir tane cebinin süslemesini hazırladım. Spiral şeklinde yaptım. Öbürünü beraber yapacağız. 1, 2, 3. Üçüncü sıranın bitiminden başlıyoruz. Makrome ipi kullanıyorum. Ördüğüm çantanın bir tık incesi. Pamuk iple de yapabiliriz. Katlıyorum. Tam ortasını buluyorum. 1, 2, 3. Üçüncü sıranın bitiminden tığımı içerisinden geçirip arka tarafından çıkartıyorum. İpimi alıyorum. Şu şekilde tutuyorum. Tığımla ipimi çekiyorum. Yanındaki boşluktan tığımı içerisinden geçiriyorum. İpimi tığımla çekiyorum. Bir zincir çektim. Üstteki boşluğa batırıyorum. Küçük bir spiralle başlıyoruz. İpimi çekiyorum. Zincir çektim. Üstteki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çekiyorum. Zincirimi çektim. Dönüyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Zincir çekiyorum. Şimdi alttaki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Zincir çektim. Küçük bir başlangıç yapıyoruz. Şimdi şurada buraya batarsam birleşecek. Onun yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Zincir çektim. Şimdi üstteki boşluğa batırıyorum. Etrafında dönerek zincirimizi çekiyoruz. Bakın değmedi. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Zincirimi çektim. Şimdi üstteki boşluğa batırıyorum. Dönerek yapıyoruz. Değmeden birbirine. Dönüyorum. Üstteki boşluktan yanındaki boşluğa geliyorum. Bir daha yanındakine batırıyorum. Bir dönüş daha yapıyoruz. Alttakine batırıyorum. Dönüyorum. Alttaki sıraya batırıyorum. Zincirimi çekiyorum. Etrafında dönüyorum. Daha geniş de alabiliriz. Bakın döndüm. Dönüyorum. Aynı sıraya batırıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum yine aynı sıradan. Şimdi dönüyorum. Üstteki boşluğa batırıyorum. Aynı hizada üstteki boşluğa batırıyorum. Bir, iki, üçüncü sırada daha da büyük yapabiliriz, dönebiliriz.
Tam şimdi başladığım nokta burası. Burada yanındaki sıradan bitireceğim. Burada da ilmeğimi bırakıyorum. Yanındaki boşluktan tığımı çıkarttım. İlmeğimi tığıma alıyorum. İç kısımdan çıkartıyorum. İpimi tutuyorum. İlmeğin içerisinden geçiriyorum. İğneden ipimi geçirdim. Diktiğimiz yerlerden ipimizi iç kısmından yürütüyoruz. Çantamızın düğme deliği yaptığımız kapak olan parçasını alıyoruz. 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzanın orta noktasından tığımı içeriye geçiriyorum. İpimi alıyorum. Tığımla çekiyorum. Üstteki boşluktan ipimi çekiyorum. Bir tane zincir yaptım. Yine üstteki boşluktan batırıyorum. 2 tane zincir çektim. Çeviriyorum. Tam yanlamasına batırıyorum. Bir zincir çektim. Burada iniyorum. Şöyle tığımla yönlendiriyorum. Alttaki boşluğa batırıyorum. Bir zincir çektim. Yine alttaki boşluğa batırıyorum. Bir zincir çektim. Alttaki boşluğa batırıyorum. Bir zincir çektim. Ve yaptık. Şimdi yukarıya doğru çıkıyorum. İpimi çekiyorum. Bir zincir çektim. Üstteki boşluğa batırıyorum. Bir zincir çektim. Yanlamasına batırıyorum. Bir zincir çektim. Aşağıya iniyorum. Şimdi tekrar yukarıya çıkıyorum. Bir, iki. Aşağı iniyorum. Tığımla yönlendiriyorum. Şöyle üstteki boşluğa batırıyorum. Üstündeki boşluğa batırıyorum. Yanlamasına batırıyorum. İniyorum. Üste çıkıyorum. Yanlamasına batırıyorum. Ve uç kısımlarını birleştiriyorum. Buradan da ilmeğimi alttan çekiyorum.
iç kısma çeviriyorum. İpimi kesiyorum. Buradan da yürüterek ipimizi gizliyoruz. Çantamızın bütün parçalarını yaptık, süslemelerini hazırladık. Şimdi birleştireceğiz. Öncelikle ceplerini yapıyoruz. İlk trabzanı bırakıyorum. İkinci trabzanın üzerine yerleştiriyorum. Buradan da 1 2 şu kenar birleştirme yerimiz, bir trabzan bırakıyorum. Şuradan işaretimle sabitliyorum. Öbür köşesini kaymasın. İğneden geçirdim ipimi. İç taraftan tam köşeden iğnemi çıkartıyorum. Elimle tutuyorum. Yanındaki boşluktan, zaten yerleri hazır, delikler var. 1 2 1 2. Bir geniş olandan, bir de küçük olandan iğnemizi geçiriyoruz. Bu küçüktü. Geniş olandan batırıyorum. Dikiyoruz, sonuna kadar geliyoruz. Öbür cebimizi de alıyoruz. Yine buradan bir tane trabzan bırakıyoruz. Hazırlayıp gelelim. Çantamızın ceplerini diktik. Alta gelen yerden her ilmeğinden dikerek bitirdim. Arka tarafından da iplerimi sağlamlaştırarak güzel bir şekilde gizledim. Çantamızın öbür parçasını alıyorum. Tam üstüne getiriyorum. Kapağını kapatıyorum. Düğme deliği olan hizadan biraz payda bırakabiliriz istersek. Hafif bir şekilde, tam çekmiyorum. Şöyle düğme deliğin olan noktadan elimle tutuyorum. Tığımı o noktaya yerleştirdim. Hazır düğme de alabiliriz. Düğmeyi kendi ipiyle yaptım. Tığımın yerleştirdiğim noktadan iğneyle geçiriyorum. Ucunda ip bırakmıştım. Öbür ipi de alıyorum. İğneden geçirip yanındaki boşluktan ipleri geçirdim. Buradan da sıkı bir düğüm atıyorum. Uzun olan ipimi iğneden geçiriyorum.
batırıyorum. Düğmenin içerisinden geçiriyorum. Düğmemi de dikerek sabitleştiriyorum. Çantamızın son işlemini yapıyoruz. Ön parçasını aldım. İlk sıranın bitiminden, boşluktan tığımı içerisinden geçiriyorum. Askımın ön yüzeyini ilk başındaki boşluktan tığımı geçirdim. Birleştirme noktamızı askımızın bitiminde buradan birleştiriyoruz. Çantanın tam ağız kısmından yapmıyorum. İpimi aldım. İç kısmında tutuyorum. Çekiyorum. Bir zincir çektim. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Tam onun karşısına gelecek boşluktan askımızdan alıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Tam onun karşısına denk gelecek boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum. Yanındaki boşluğa battım. Tam onun karşısına gelecek boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. Zaten burada boşluklar var. Zorlanmadan yapıyoruz. Bakın tam karşısına geliyor. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Onun karşısına gelecek boşluğa batırıyorum, kaydırıyorum. Son boşluğa geldim. Batırıyorum. Tam onun karşısına denk gelecek boşluğa batırdım. Kaydırıyorum. Yine son boşluktaki şurada ilmeğimiz var. Köşe noktasında. Oraya batırıyorum. Tam onun karşısına gelecek boşluğa batırdım. Kaydırıyorum. 2 kere battık. Dönüyorum. Yanındaki boşluğa uç kısmındaki 2 ilmeği alıyorum. Tam onun karşısına denk gelecek askıdaki boşluğa batırıyorum, kaydırıyorum. Burada her ilmeğe batırıyoruz. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Tam onun karşısına gelecek boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum.
Her ilmeğe batarak geliyoruz. Köşede tekrar 2 tane batırarak çantamızın ağız kısmına gelene kadar bitiriyoruz. Son boşluktaki şu ilmeğin içerisinden de batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. Bir tane zincir çektim. İpimi burada kesip ara boşluklardan geçirerek gizliyoruz. Kenara kadar gelelim. Bir tarafını diktik. Şimdi çantamızın öbür yüzeyini dikeceğiz. Buradan tam başlamıştık. Buradan bir sıra eksik yapmıştık. Öbür parçasını 2 sıra fazla yapmıştık. Ön parçadan. Şuradan eksiltmeye başlamışım. 2 sıra fazlalık olan. Şuradan başlıyorum. İkinci sıranın bitiminden. Şöyle elimle tutuyorum. Karşılaştırıyorum. İpimi alıp aynı şekilde yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir kez daha batırıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Onun karşısına denk gelecek boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum. Çantamızın kenarlarını birleştirerek geldik. Askımın ucunu alıyorum. Çantamızın ağız kısmına getiriyorum. Bir tane sıra fazla bırakmıştık. İlmeğimden tığımı geçirdim. Çantamızın tam kenar kısmından, trabzan boşluğundan geçiriyorum tığımı, ipimi çekiyorum. Yanındaki trabzanın boşluğundan alıyorum. İlk trabzanın içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. Trabzanın tam bitimindeki küçük boşluktan tığımı geçiriyorum. Yine aynı hizada ipimi çekiyorum, kaydırıyorum. İlk sırasını birleştirdik. Burada ipimi kesiyorum. İlmeğimi içerisinden ipimi çekiyorum. İpimi iğneden geçiriyorum. Yanındaki boşluktan iğnemi içeriye alıyorum. Askımızın en uç noktasındaki şu 2 ilmekten iğnemi çıkartıyorum. Çantamızın da ilk baştaki 2 ilmeğinden iğnemi geçirip içeriye veriyorum. Yanındaki ikinci sıradaki ilmeğin içerisinden iğnemi geçiriyorum. Tam ona denk gelecek çantamızdaki 2 ilmeğin içerisinden iğnemi geçirip içeriye veriyorum. Bir içeriden bir dışarıdan iğnemizi ile dikiyoruz.
Son ilmeğin içerisinden de alıyorum. Tam dip noktasından da iğnemi içeriden geçirdim. Çantamızın şimdi kenar kısmından iğnemi çıkartıyorum. Buradan da ikisini birden askıyla çantamızın içerisinden alıp dikiyorum. En baştaki ilmeğin içerisinden geçirdim. Askımızın ilk sırasından dikiyorum. Tekrar tam ağız kısmından geçiriyorum, sağlamlaştırıyorum. Buradan da içeriden iğnemi çıkartıp yürütüyorum. Çantamız bitti. Ölçümünü veriyorum. Genişliği 27 santim. Uzunluğu 17 santim. Tabandan uzunluğu da 22 santim. Bu ölçülerde yaptığımızda bir yumak ip bitti. İkinci yumaktan kalan ipim. Çantamızın cepleri, içi, düğmesi çok hoş oldu. Kenarları, tabanı, birleştirdiğimiz yer hiçbir şekilde belli olmuyor. Kitabımı içerisine yerleştiriyorum. Telefonumu koyuyorum. Cüzdanımızı, anahtarlığımızı rahatlıkla koyacağımız büyüklükte. Kapatıyorum. Çok hoş oldu. Umarım yardımcı olmuşumdur. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kullanın. Hoşça kalın.